Herkese kocaman bir merhaba. Resmi olarak birinci bölümümüzle karşınızdayız. Aşkım ne haber? İyi, senden ne haber? İyiyim ben de. Önceki bölümün sonunda konuk alacağız demiştik arkadaşlar. Biraz kendimizi tanıtıp daha kendi kendimize olduktan sonra konuklarımızı almaya Yok, karar kimse verdik. gelmedi. Yani Nasıl geçti haftan? çalıştım, yoğundu. Yoğun muydun? Güzeldi, makaraydı, kukuraydı falan. İyi. Sen ne yaptın? İyi ben de ne yapayım? Temizlik, ev işleri. Aşkım şimdi bugün yeni kartlarımız var. Biraz kartlarımız büyümüş Gözde. Evet, kartlarımız büyüdü çünkü çok küçüklerdi. Biraz daha büyütmeye karar verdik. Kartlarımızda farklı farklı konular var. Biraz daha felsefik, biraz daha hayata dair, biraz daha ilişkileri daha derinlemesine yorumlayacağımız kartlarımız var artık. Sayı söyle. 8. Neden öyle bir 8 dedin? Uğurlu sayım. Tamam. Çok ciddi bir konu. Evlilikte kadın erkek dengesi geldi. Tamam. Başla bakalım Anıl. Bu fikrin, senin bu konuyla alakalı fikrini merak ediyoruz. Evlilikte evin köpeği erkekler bence. Çok haklısın. 2 tane köpek var, evde 3 tane köpek besliyor Gözde. Yani denge yok. Buna katıldığını düşünüyorum. Söyle. Bence evlilikte denge istiyorsanız, mutluluk istiyorsanız bakın bütün devam eden evliliklere bakın. Kesinlikle bu gerçek bir fikir bu arada. Abi kadının son söz hakkı kadında olacak. Son söz hakkı kadının olduğu bütün evlilikler devam ediyor. Erkek böyle üstlenmeye şey yapmaya çalışıyorsa o evlilik uzun sürmüyor. Doğru muyum? Yo. Aşkım. Arkadaşlar, evliliğinizin devam etmesini istiyorsanız 2 tane kelimeyi ezbere bilmeniz gerekiyor. Özür diliyorum. Tamam, olayı bu mesela yani. Mesela haksız ol bir şeyde. Ama Mesela bir hata yap. Böyle şey yap ama sen %100 haksızsın mesela. Bir örnek ver. tamam. Mesela söyle işte bir şey. Tamam mesela işte sen mesela çok aç geliyorsun eve. Ay, örnek vermeye gerek yok ya. Mesela sana ben örnek vereyim. Yemekleri aldım. Bizim mutfak altta, yemek yediğimiz yer üstte taşırken. Sen bir anda geldin, çarptın, yemekler yere düştü. Evet. Özür dilerim karıcığım. Bravo. Böyle olması Ama lazım. sen lan. çarptın. Tamam ben de özür diliyorum aşkım. Boş yapma istersen. Tamam, bir sonraki versiyonuna giriyorum. Aşkım bu program aşk programı bak. Lütfen Tamam, savunur evlilikte musun kadın fikrimi? erkek dengesi This yok Is Us yani. izlerken ne diyordun? Bak bütün mutlu evlilikler erkeklerin gerçekten kadınlara böyle hani çok saygı duyduğu, çok böyle mutlu etmeye çalıştığı pozitif Tamam, bir saygı. versiyonu olan erkeklerin versiyonunun pozitife çekildiği evlilikler. Doğru muyum? Doğrusun. Ya erkek karar verirse olmaz o iş. Kadın bir kere tanrıça anadır yani. Bütün her şeyi yönetir. Mesela Çocukları neyde yönetir, evi yönetir. Doğru muyum? Neyde karar vermen gerekiyor mesela? Bir kriz anında karar verebiliyor musun? Hayır. Orada erkek tabii ki devreye giriyor O ama zaman genel olarak benim söz sahibi olmamdan mutlusun değil mi? Düzen var mutluyum evimizde. tabii canım, kafam düşünüyor. rahat. Ay Bir şey oldu mu Allah'ım direkt sana yarabbim. gönderiyorum. Denge sende. Hayır, evlilikte denge erkekte mi olmalı, kadında mı olmalı? Kadının da olmalı, erkek de bence kafasına göre takılmalı yani. Doğru, kafasına göre Aynen. derken. Ya Aşkım. mesela cebimde 500 bin lira mı geldi, direkt sana veririm, hiç ortadan kaybolurum, televizyonumu izlerim gibi. Dengeyi sen sağla yani gibi. Mesela şey gibi, ben çok üşengeçim, yemek siparişi vereceğim. Gözde, yemek söyler misin? Ha, Denge. Ama bu kadın için biraz amelilik de olabiliyor bu arada. Hayır bu arada bir şey söyleyeceğim. Böyle denge menge erkekte böyle konuşuyor da bütün siparişleri bana verdiriyor. Yapmak istediği bir şey olduğunda Denge ben işte. yapıyorum. İşine gelenleri Tam yapıyorum. denge buysa bu denge, ama bence bu denge değil ki. Benim burada sana yapmış olduğum negatif bir ayrımcılık var. Ben sana aslında burada manipüle ediyorum. Anladın mı? Aslında bütün gücü ve dengeyi sana verdiğimi söyleyip seni kullanıyorum aslında yani. Burada da itiraf edeyim. Bu bir manipülasyon taktiği aslında. Ve ben bunu iyi yaparım. Peki yeni çiftlere evlilikte kadın erkek dengesiyle ilgili önermek istediğin bir şey var mı? Yeni çiftleri kadın erkek dengesiyle ilgili erkeklere ben öneririm. Öner. Özür dilemesini bileceksiniz kardeşim. Özürün her türlüsünü, haklı da olsan haksız da olsan özür dileyeceksin abi. Özür dilerim kelimesi kutsal bir kelime bak. %100 haklı olduğunu biliyorsun, tamam mı? Yani kesinlikle ve kesinlikle haklısın. %100 hata yapmış ama böyle özür dilerim karıcığım dersen hiç sıkıntı yok. Ben de bu arada Ben bunu biraz geç öğrendim ama şu an çok rahatım. Size bir şey söyleyeyim bakın.
Bak Allah bir şey söyleyeceğim. Ha. Siz geçen bir yerde okumuştum. Bu arada 5 saat veya bir gün sonra özür dilemezseniz seviniriz erkekler. Yani aynı günü idrak edip söylerseniz çok seviniriz. Abi öyle bir şey yok. Bak özür dilerseniz ve hiçbir şey düşünmezseniz orada kalırsanız psikolojiniz de bozulmuyor, moraliniz de bozulmuyor. Geçen bir yazı okudum ya da bir yerden dinledim bilmiyorum saçma sapan bir yerden de olabilir. Sonra Google'ladım böyle bir şey varmış. Şizofren hastaları, psikolojik hastalar, işte vesaire öyle psikoterapistik hastaların hepsinin. Psikoterapistik Onun derken. geniş bir açılımı vardı Tamam, ama peki. neyse bilmiyorum. Psikoloji. Bunların kanser olma riski %1'miş abi. Bu kesinlikle araştırılmış. Tabii canım. Mesela bunlar niye kanser olmuyorlar? Çünkü hiçbir şey takmıyorlar. Dünya umurlarında değil yani. İlişkide de abi hiçbir şey takmayacaksın. %100 haklı da olsan özür dileyeceksin. Aşkım Erkekler öyle bir tavsiyem. konuşuyorsun ki sanki mutsuz musun gibi. Ben mutluyum, Lütfen. özür dilemesini öğrendim. Tamam. Ha. Sen inatçıydın ha. çünkü. Saldın artık benim inadım sayesinde ve mutluluğa ulaştık diyebilir miyiz? Deriz. Tamam. Sayı söylüyorum 3. Çok senin gibi 8-16 demeyeceğim. Romantizmi canlı tutmak. Romantizmi nasıl canlı tutarsın? Ee, bizim için zor bir soru. Biz romantik bir çift değiliz. Yani benim eşim romantik, ben hiç romantik değilim. Ama biz nasıl tutuyoruz? Hiç romantik olmamamız bence çok romantik bizim. Gerçekten düşündüğümüzde böyle mesela tatillerimiz bile çok planlı değil. Evlilik mesela düğünden ilk ayrılan çift kendi düğünümüzden biziz. Yani çok kasmamamız bence çok romantik değil mi? Aynen. Ben para harcayarak canlı tutuyorum. Nasıl mesela? Yani romantizmi canlı tutmak. Evde canımız sıkılıyor mesela. Ya mesela Veli Efendi'ye gidiyoruz at yarışı izlemeye. Bizim romantizmimiz bu yani Evet. ama bence çok güzel değil mi? Yani adaya gidiyoruz. Evet. Ama bunlar bundan bahsetmiyor. Mesela romantizm derken insanların aklına hep şey geliyor. Ya mesela benim Böyle aklıma ne bir geliyor? odada şarap açıp mum yakıp güzel bir yemek yapmak falan filan. Ama onun amacı Yani yani şöyle mesela romantizm deyince benim aklıma hep böyle komik şeyler geliyor. Mesela bir tane gelin ve damat vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Böyle düğünlerinde yukarıdan böyle iple aşağı doğru ışınlanarak gelmiş ve herkes çok romantik bir şekilde beklemişti ve ben çok gülmüştüm o videoya. Yani kendilerine mutluluklar diliyoruz umarım mutlulardır bunu ama. geçiyorum ya romantizm falan. Aşkım geçemezsin bizim Ama programımızda aklıma bir şey istediğin gelmiyor. Ben şeyleri. romantik bir insanım zaten. Benim her olayım Evet. romantik bence. Kocam romantik bu arada. Ben mesela sen işe gittiğinde sana küçük küçük notlar yazıyorum. Mesela bizim bence bize göre çok romantik Yani. olan bir şey. Bizim kısaltmalarımız var. Mesajlaşma şeklimiz mesela. Çözüyoruz. İşte S, Ç, S mesela. İlk bana kocam bunu yazdığında şak diye anladım. B, S, Ç, S yaptım. Ne Tamam ama demek? sonra amacını aştı. Küfüre döndü o. Artık küfürleri bilmeye çalışıyoruz. Bizim kendi kendimize doğaçlama yaptığımız saçma sapan şeyler bizim için romantik geliyor. Yoksa böyle oturup bizi bir odaya koyun, çok romantik olun şimdi deyin, olamayız yani. Söyle bir numara daha. 5. İşte destekleyici partner olmak. Evliliğinizde ya da ilişkinizde hayatınızda kim varsa gerçekten sizi vezir de edebilir, rezil de edebilir. Çok ciddi bir konu bu. Bununla ilgili şu an kim ne yaşıyor bilmiyorum ama böyle hayatınızda sizi düşüren insanları atın gitsin. Onlar çöp yani. Onlarla hayat geçmez. Söyleyeyim ben size. Evlilikte şöyle bir şey oluyor. İlk başta ilk 2 sene inanılmaz kavga ediyorsunuz. Sonrasında artık yavaş yavaş eğer ki sevgi ve aşk varsa ortada artık birbirinizi kaybetmemek için kendinizi törpülemeye başlıyorsunuz ve ortak noktada buluşuyorsunuz. Bence bu da en Sen ne değerli olan şey. anlatıyorsun be abi be abla ya? Burada diyor ki işte destekleyici partner olmak. Sen aşk maşla diyorsun. Hayır. Felsefe yapma abi. İşte destekleyicisin sen bana mesela. Ya birbirimize öyleyiz çünkü mesela biz bir iş görüşmesi yaptığımızda ilk birbirimizi arıyoruz. Soruyoruz bütün aynısını. Şöyle bir teklif ver, şu olsun, bu olsun. Anlaşmazlıklarda doğru iletişim. Yok bizde. Biz bodozlama giriyoruz. Yani çok yorucu, büyük, derin kavgalar ediliyor ve sonrasında tükenmişlik sendromuyla birlikte salıyoruz ve birbirimizi kucaklamaya karar veriyoruz. Pes edip. Doğru mu? Valla benim iletişimim anlaşmazlıklarda arkadaşım. Benim güzel bir taktiğim var. Mesela bir kriz anlarında susuyorum. Susarak özlüyorum ben. İnanılmaz sinir bozucu bu arada. Öyle o kadar çıldırıyor ki konuşmuyorum böyle kafayı yiyor. Konuşmuyor musun? Bir dakika. Böyle İlk küçük başta küçük ince ince sakin bir şekilde sokuyorum lafları ama sen mesela çıldırıyorsun yani. Bir dakika şimdi. Dürüst olalım. İlk 1,5 saat boyunca
aralıksız ve nefes almadan konuşuyor, yardırıyor. Ben o arada çok sakin bir moddayken sinirlenmeye başlıyorum. Tik geliyor bana. Sola doğru böyle atmaya başlıyorum. Aşkım diyorum, bir dinle istersen ben de kendimi ifade edeyim. İfade edemedikçe şişiyorum ve çok emin bir şekilde konuşuyor. Sonra ben hani Demet Evgar'ın bir sahnesi var, bir kadın bir erkekte. Adam böyle konuşuyor sakin sakin. Aşkım bir izin verir misin falan, sonra aa falan deyip böyle yükseldi ve çıldırdığı bir an var. Onu biz her kavgamızda yaşıyoruz. Terelelliler geliyor bize. Neden beni bu kadar yoruyorsun hanımım? Yani biz genelde anlaşmadığımız bir nokta olmuyor ki. Böyle milyonda bir oluyor. Onda da kriz çıkıyor yani. Evet ama anlaşalım lütfen. Bu arada Benle ot evlendikten bile sonra anlaşır. giderek azaldı bu, çok şükür yarabbim. İlk başta var ya, haftada 2, 3, 4, 5 kavga ediyorduk. Sonrasında artık ayda 2. Değil mi? Çözdüm. Özür dilemeyi çözdüm ya. Eskiden ego yapıyordum böyle, tamam mı? Özür dilemiyordum. Şu an gözlerinin içine bakıp sihirli sözcükleri söylüyorum. Daha mutlu değil misin? Evet. İlişkinin anahtarı. Cebimde bile var, cüzdanımda özür dilerim yazıyor. O benim kalkanım gibi, anladın mı? Aşkım özür dileyeceksin, ne yapacaksın yani? Dövme yaptıracağım lan. Alnıma Sonuçta yapacağım. birleşiyoruz, aynı evi paylaşıyoruz, mutlu olmaya çalışıyoruz yani. Aynen. O kadar zor bir şey değil. Genel özür olarak dilemek. makaradayız ama. Evet, çok Bu arada bu anlaşmazlıklar 5 ayda bir falan olur yani. Evet, doğru. Tamam. Genelde geçtim. neyden anlaşamıyoruz biz bu arada? Bok gibi şeylerden bence. Saçma sapan şeyler. Bizim ciddi bir tartışmamız yok bence yani. Bize temizlikten anlaşamıyoruz. Patlıcandan kavga ettik lan, biz 2 gün konuşmadık. Doğru. Bizim hiç doğru düzgün elle Bizim tutulur, harbi ciddi bir mantıklı kavgamız yok ha. yok arkadaşlar, evet. Düşünüyorum Saçma yok kavgalar yani. ediyoruz Ha? aşkım ya. Dur bakayım. Saçmalık seviyesini nasıl Ha, anlatabilirim? mesela söyleyeyim. Saçmalık seviyesi var. Real Madrid Dortmund final maçında kupa kaldırma törenini izlemedik diye kavga ettik mesela. Ben izlemek istemedim. Gözde ben izleyeceğim dedi. Bundan kavga ettik yani. Ama Böyle çok ciddi kavgalar dönüyordu. Hayır yani Şampiyonlar Ligi'nin bu şeyini izlemedikten sonra ne anlamı var diye böyle ciddi kavga ediyoruz ve buna inanıyoruz. Ama yapmayın böyle şeyler, gerek yok. Belki Barışıyoruz. deşarj oluyoruzdur. Gerçek huzur nedir? Venüs'tür, gecedir ve evimizdir. Ben geçen gün iş seyahatindeydim. Bir hafta yoktum. Abi kızlarımı o kadar çok özledim ki gözde aklıma gelmedi ya. Köpeklerimiz. Gerçek efendim. huzur benim köpeklerim abi. Evime giderim, işten dönerim, gelir böyle kucaklaşır, sarılır, öper, koklar. Hiçbir beklentisi yok. Böyle sığınır, uyur, dibimde horlar. Ya bu arada bizde evlendikten sonra şöyle bir şey oldu. Biz ikimiz de bu arada hiç evliliği düşünmüyorduk ve bütün arkadaşlarımıza evlendiniz mi ya, ne alaka falan diyen insanlardık ikimiz de gerçekten. Ve bir şekilde hayat bizi buralara bir anda getirdi ve çok mutluyuz bundan, çok şükür. İnşallah daim olsun. Ama şöyle bir şeyimiz var. Ne konuşacağımızı unuttum burada. 2 tane olumlama yapacağım diye, bir dakika arkadaşlar. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Gerçek huzur gerçekten hani doğru kişiyle, ama yanlış kişiyle dünyanın en berbat şeyidir. İlişki çekilmez, uğraşılmaz hemen. Ama doğru insanı bulunca gerçekten o ev ortamı, hani biz mesela otele gidiyoruz, oteli almışız 5 gün önceden, yemin ederim dönüyoruz 1-2 gün önceden. Fenalık basıyor, evimizi istiyoruz, o sıcaklığı, o mutluluğu. Ortak hedefler çıktı kartımızda, ortak hedefler. Yani o kadar önemli. Bir tane hedefimiz var ya şu an, yani Çok muhtemelen önemli Mart'ta. bir konu bu ya. Farklı bencil düşünsek hiçbir ortak noktada buluşamayız. Yani çok farklı hayatlarımız var. Mesela hani hep şey olur, oyuncuyla hani mesela farklı bir sektörde eşim. Gayet iyi anlaşıyoruz, hatta hani Biz zaten aynı sektörde olsak anlaşamayız ki. anlaşamayız Ben yani. çünkü çok egoluyum yani, seni çıldırtırım. Ben öyleyim baba. Ben gelirim derim ki, baksana 2 bölüm çektik. Kocam arabada gelirken böyle yapıyor. Müzik açmışım. Müziği değiştirdim, beğenmediğim için böyle yaptım. Ya Gözde, başrol oyuncusuna yapılır mı bu? Benim dediğim olacak, aç şu müziği. Bir havam Onları gelsin. anlıyorum ya, böyle harbi oluyor. Ben mesela lanet, yok lan ben iyiyim, lanet yapamam. Haklısın Olamam, ama ağlarım senin, ben. sen Ben mesela oyuncu- birini üzünce çok psikolojim bozuluyor ya. Biz böyle değişiyiz aşkım ya. Biz mesela ya çok, yani tersimiz çok pis. Ama iyi halimizde gerçekten geri zekalılık seviyesinde iyiyiz biz yani, hani bizi Bizim eve gelin mesela, boş dönmezsiniz. Vallahi benim her şeyim çok markadır. Mesela şey yapmam, 10 tane tişört alacağım ve giderim mesela 50.000 lira verip ayakkabı falan alırım. Ama bizim eve gelsin, boş çıkmazsa onu size veririm yani. Bende böyle bir geri zekalı bir huy var. Mesela her gelene bir şey vermek istiyorum ya mesela. var.
Ben öyle Al değilim. bu da sana olur falan. Bir de yalan söylüyorum, kilo aldım bana olmuyor. Aman koyayım oluyor yani. Ama ne bileyim mutlu oluyorum abi. Hani böyle karşıdaki de mutlu oluyor ya. Ama sana hiç Sırf yapmıyor. onu Yapıyorlar mı? kötü hissettirmemek için de devamlı yalan söylüyorum. Mesela diyorum ki işte bu bana olmuyor, bu bana şey. Ama onda mesela onu vermek istiyorum. Diğer soru, değişime açık mısın? Değişime çok açığım. Ben değişimsiz yapamam. Ben gerçekten değişim bağımlısıyım. Ben böyle her gün aynı hayatı yaşamaya hayatta gelemem. Fenalık basar Ben bana. size Gözde'nin değişimi ne kadar çok sevdiğini anlatacağım. Bir gün eve gittim, YouTube videosu çekiyormuş Gözde. Ben de normal işten geliyorum, kendi halindeyim. Mükemmel de saçları var abi. Sana dedi sürprizim var. Ben de heyecanlandım. Buna dedim bir şey mi aldı falan. Bir gittim saçlarını böyle kesmiş. Buraya kadar. Öyle de değil. Bir Hayır numara o ne değil. oluyor? Tamam değişimin 2 gün sonra yaptın onu da. 2 gün sonra oldu. Dedi ki sana dedi bir sürprizim var. Yine bir heyecandan. Bir gittim saçı 3'e vurmuş ama. Böyle değişim şeyleri var. Mesela turuncuya boyadın, bir gün sonra siyah boyadın. Doğru. Boya hastalığın nereden geliyor senin? Sen ressam olmak istiyordun, oyuncu mu oldun? Benim resim yeteneğim yok ama ben sıkılıyorum. Ben aynı şeyleri yapamam yani. Abi Aynı- merdivenleri siyah boyamak nedir? Evde beyaz köpeğimiz var ya. Kıl görüyorum her yerde. Aşkım olsun işte boyarız yine. Seviyorum. ben çok da kötü oldu ama ne yapayım? Sen değişime açıksın, ben değilim ya. İlişkide bir süper gücün olsaydı ne olurdu? Düşün. Şöyle. Ben biliyorum ne olacağını. Ne olurdu? Sen söyle. Bilmiyorum düşüneyim ben sen söyle. Kanka benim bir süper gücüm olsaydı, bu mute var ya. Mute ne ya? Sen basıyorsun sesi kesiliyor her şeyin. Ya da dondurma gücüm olsa mesela, anladın mı? Dondurma mı? Aşkım. Ya işte süper gücüm, ilişkideki süper gücüm şu. Ne? Mesela Tam ne böyle. olsun Tam istersin? saçmalarken tuşa basıyorum, donuyorsun. Donuyor Tekrar muyum, başı susuyor sarıyor. muyum? Komple yok yani. Ben Gidip evden gel. ben evden bazen kavga ederken artık hak etmiyorsun diye dışarı çıkıyorum. Sesimi de görüntümü de görme diye. Canı sıkılıyor. Kanka o da Arıyorsun. şöyle mesela biz kavga ediyoruz. Tamam mı? Böyle tartışıyoruz bilmem ne. Gözde böyle çıkıyor dışarı takılıyor falan. Biz kavga ettiğimizde ben çıkmaya çalışınca sinir krizi geçiriyor. Nasıl gidersin böyle? Hayır sen çünkü Sıfır özgürlük. ne alakası var? Sen rahatlamaya gitmiyorsun. Sen trip atarak gidiyorsun. Trip atmaktan Sen ne hoşlanmıyorum yapıyorsun? ben. Mutlu bir şekilde mi ayrılıyorsun aramızda? Ben diyorum ki ben biraz iyi olmam lazım. Şu an moralim bozuk. Yürüyüş yapacağım diyorum. Sen diyorsun ki ben adaya gidiyorum. Aynı şey moral işi. Aynı şey değil. Benim net bir şekilde böyle senin küçük küçük öfke patlamaların var, tamam mı? Böyle sana geliyorlar sabırsız bir insan ve şey olduğun için, sabırsız olduğun için daha doğrusu. Hemen o anlarda zamanı durdurup o anda ben akayım ama sen dur. Heh, tamam aşkım okey şimdi devam edebiliriz olurdu. Gerçek başarı nedir? Gerçek başarı başarırken mutlu olabilmektir. Yani gerçek Evet. başarı gerçekten mutlu olarak şöyle gururla başarmaktır. Benim için öyle. Çünkü ben şunu fark ettim. Mesela pek çok dizide oynadım ve pek çok dizide oynarken özellikle bir dizide çok mutsuz bir dönemim oldu ve inanılmaz başarılı bir tablo sergiliyordum dışarıdaki insanlar için. Çok tanınıyordum, dizim mükemmel gidiyordu ama o kadar mutsuzdum ki. Ve sonra fark ettim ki abi başarılı olmak bu değil ya. 1 milyon, 2 milyon takipçim olsun ben mutsuz olduktan sonra hiçbir anlamı yok dedim. Ve gerçek başarının kesinlikle mutlu olarak mesela YouTube'da şu an sizinle olmaktan çok mutluyuz. Abone olmayı unutmayın bu arada lütfen rica ederim. Yorumda yazarsanız çok mutlu oluruz canlarım. Gerçek başarı tamamen mutlu olarak başarmaktır. Bence gerçek başarı ruh sağlığı abi. Doğru. Mutluluk, sağlık. Sağlığın bozuk olursa dünyadaki bütün problemleri unutuyorsun. İstersen çok fakir ol, istersen milyon tane borcun olsun. İstersen çok zengin ol, istersen çok mutlu ol. Evlilik teklifi, bunu konuşmuştuk. Hayır konuşmadık. Evlilik teklifini kocam, bakın bir gece önceden tırnaklarımı yaptırmışım. Protez tırnağımı yaptırmışım. Misler gibi olmuşum. Hiç de bilmiyordum bu arada. Allah yüzüme güldü. Denk geldi. Oyuncu koçumla o arada bir dizideydik. Oyuncu koçumla çalışmaya gitmiştim. Kocam beni aradı pandemi dönemi. Ya Dedi ki- pandemi Bir dakika. Hiç çaktırmamaya çalışıyor bu arada. Ne alaka? Anlamaz mıyım ben cin gözüm? Dedi ki hayatım ya bugün bir değişiklik yaparak otelde mi kalsak dedi. Ben dedim ki bugün mü edeceksin evlilik teklifini? Ha, bugün edeceksen geliyorum birazdan taksiye biniyorum dedim. Tamam ellerimi de yaptırdım hadi tamam süper zamanlama dedim. Çünkü ne alaka biz otelde kalacağız İstanbul'da. pandemi vardı, bir de oteller kapalıydı, açtırdık yani. Hemen anlamadın mı? Hatta otele gittik. Yemek yiyoruz tamam mı? Bu hala etmedi. Odada edecekmiş. Ben böyleyim. Aşkım hadi odaya geçelim de et artık. Ben Bütün vallahi şeyi evlilik bozdun. teklifi verdim, yüzüğü yarın gel başla dedim. Aşkım. Demedim mi? Bir kere der misin benimle evlenir misin Gözde? Benimle evlenir misin aşkım?
Birikim mi anı yaşamak mı? Ne? İkimizin en zıt şeyi. Ne? Birikim mi anı yaşamak mı? Birikim mi? Para biriktirmek mi yoksa parayı harcamak mı? Arkadaşlar biz para biriktiremiyoruz, anı yaşamak. Ben çok para harcadığım için ben biriktiremem yani. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Şunu da düşünüyorum. Bana parayı böyle o gelince onu harcamak lazımmış gibi geliyor. Hani Tamam. böyle batıyor kanka. Benim cebimde mesela 0 lira olması mı 50 lira olması mı 0 lira olması. Para olunca harcasım geliyor abi. Hayır, öyle deme evrene karşı. Aşk mı sevgi mi? Sevgi. Neden? Aşk abi zaten ulaşılmamazlık, olmamışlıktır. Yani bir şeye ulaşamayıp onu sürekli düşlemektir aşk. O geçicidir yani. Hani devam edemezsin onunla. O bir boşluktur. Aslında olmamıştır ve oldurmaya çalışıyorsundur. Ama sevgi öyle mi? Sevgi eve gelirsin. Gelirsin. Buradan Selanik göçmenine kaydım. Eve gelirsin ve karşında bu delikanlıyı görürsün ve dersin ki iyi ki varsın hayatımda. Kötü bir gün geçirmişsindir. Kötü bir gün geçirmişsindir ve dersin ki aşkım hiçbir şey konuşmaya gerek yok, sadece sarılalım. Sevgi her zaman ceptedir ve Bunu da iyi hiçbir ki zaman vardır. yaşamadık da. Ne yaşamadık mı? Tamam ben söylüyorum babacığım. Aşkı eşimle, sevgiyi de köpeklerime veririm ya bu kadar. Bir Sevgiyi köpeklerime veririm, aşkı da eşimle yaşarım ben Aşk yani. geçicidir be adam. Geçti mi? Sana göre geçicidir, bana göre kalıcıdır. O Evet, kişisel bir şey yani. Tamam. Tesadüflere inanır mısın? Kesinlikle inanırım. Biz Anıl'la Büyükada'da tanıştık. Ben Büyükada'ya hayatımda ikinciye gidiş... Tesadüfen tanışmadık ama arkadaşımız tanıştırdı Olsun, yani. ikinciye gidişimdi. Yani hani böyle çok saçma bir şekilde tanıştık. Olması gerekiyorsa oluyor o iş. Nasıl bir şekilde. tanıştık biz? Çok saçma bir şekilde girme Anlat. oralara be adam. Girme. Anlat lan. Hayır aşkım. Olan Ha. oldu işte. İyi ki tanıştık. Anlat Seni modun seviyorum. gelsin be. Aşkım sen de var ya dedikoducu bir insansın. Evet. Bugünkü bölümümüzün ilk resmi olarak birinci bölümümüzün sonuna geldik. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Daha keyifli, eğlenceli bölümler sizleri bekliyor. İyi ki varsın aşkım. Sen de iyi ki varsın aşkım. Ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ya evet, sizi seviyoruz. Sizi de seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın Görüşmek diyoruz. üzere. Her nerede yaşatılıyor ve yaşanılıyorsa.